Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda daha önce kanalımda anlatmış olduğum Beymen sete ek bu güzel hırkanın yapımını anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Tekli ajur modelinden oluşuyor. Modelde lastik örgü, haroşa örgü, düz örgü ve ters örgü yapıyoruz. Sayıları 1 yaş için uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. İkinci yumaktan çok az kullanılıyor. 4 adet de düğme, şiş numaram 3,5. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Ardından roba artırmalarımızı yapıp kolları örüp beden kısmına geçiyoruz. Ölçülerine bakalım. Boy 30 santim. Genişlik 26 santim. Yaka genişliği 11 santim. Kol uzunluğu 20 santim. Genişliği de 10 santim. Ölçülerimiz de bu şekilde. Modelimizin arkası. Çok sade ve şık bir model. İster erkek ister kız bebeğe uygulayabilirsiniz dilediğiniz renklerde. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Desteğiniz benim için çok önemli. Kullandığım iplik orta kalınlıkta anti peeling özellikli bambu karışımlı bir bebe yünü. 100 gram 240 metre. Renk numarası 599. Şiş numaram ise 3,5. Modele klasik ilmek atma tekniği ile başlıyoruz. Şişimize 79 ilmek atalım. İlmeklerimi attım. Şimdi bir düz bir ters tekli lastik örgü kurulumunu yapıyoruz. Şöyle ipimi ilk başta öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Ardından ikinci ilmeğim düz, bir ters, bir düz şeklinde kurulumu yapıyoruz. Sırayı tamamladım. İkinci sıraya geçiyoruz. Ön yüzde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Düz ilmeğimi de düz örüyorum. Her sırada bu şekilde örülüyor. Düz ilmek düz, ters ilmek ters. Bu ikinci sıramız. Toplamda 5 sıraya tamamlıyoruz. Sıra başlarında da ilmeğimizi örmeden aktarıp o şekilde devam ediyoruz. 5 sıraya tamamlayalım. Lastik örgüyü 5 sıra ördüm. Öreceğimiz bu sırada ayrımlara başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ardından bir doluyorum ve ilk iliğimi açıyorum. Burada daha düzgün görünmesi için şöyle ilmek yönümü çevirdim ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ardından 2 ilmek daha örüyorum. Toplamda düğme bandını 7 ilmeğe tamamlıyorum. 7 ilmek ön yüzde ve arka yüzde haroşa örerek devam ediliyor. 9 düz ilmek örüyoruz. Ön ayrım için 9 düz ilmek ördüm. Artırma kısmına geldim. Artırma kısmı birer ilmekten oluşuyor. Bir doladım. Artırma ilmeğini düz ördüm.
bir doladım. Kol ayrımı için 9 düz ilmek örüyorum. Ardından bir doladım. Bir artırma ilmeğimi düz ördüm. Diğer yanından doladım. Arka ayrım için 25 ilmek örüyorum. 25 ilmek ördüm. Doladım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Kol için 9 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. 9 düz ilmek örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Arka yüze çevirdim. Sıra başlarında her zaman ipimizi arkaya atıp baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Bu şekilde düzgün bir kenar elde edelim. 7 ilmeği haroşa örüyorum. Yedi ilmek düğme bandımızı ördük. Diğer uçta 7 ilmek kalana kadar orta kısımdaki tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Şöyle doladığım ilmeği de yine aynı şekilde ters örüyorum. Sıranın sonuna geldim. 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ve ön yüze geçtim. Yine ipimi arkaya atıp baştaki ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Onu da sayarak 7 ilmeğimi düğme bandı için haroşa örüyorum. Ardından artırma kısmına kadar ilmeklerim düz. Modelimiz lastik örgü, haroşa örgü ve düz örgüden oluştuğu için şimdi şu şekilde ilerliyoruz. Her iki uçta 7'şer ilmeğimiz haroşa örülüyor. Orta kısımdaki ilmeklerimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapılıyor. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimi de ördüm. Sonrasında bir doluyorum. Artırma ilmeğim, ördüm. Tekrar doladım. Diğer artırma kısmına gelelim. Kol ayrımını ördüm. Artırma kısmına geldim. Bir doladım. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrardan doladım. Arka ayrımdaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar artırma kısmına geldim. Bir doladım. Artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Kol ayrımındaki ilmekleri örüp dördüncü artırma kısmına geliyorum. Doladım. Artırma ilmeğimi ördüm. Doladım. Ön ayrımı örüyorum. Yedi ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüzdeki sırayı tamamlamış oluyorum. İpimi arkaya attım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ardından düğme bandındaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Sıra sonunda 7 ilmeğim de
haroşa. Bu sırayı da tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Bu sırada modelimizin kurulumunu yapıyoruz. İlk önce düğme bandını örelim. Yedi ilmek ördüm. Sonrasında 2 düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek kestim. Şu şekilde bir ajur yaptık. Arada 4 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Bir ilmek daha kestim. Artırma kısmına bir ilmeğim kaldı. Bunu örüyorum. Sonrasında bir doladım. Artırma ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol kısmına geçtim. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sonrasında bir doluyorum. Bir kesiyorum. Ardından 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Doladım. Bir ilmek kestim. Ardından 1, 2 ilmek ördüm. Artırma kısmına geldim. Bir doladım. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Arka ayrımda 5 ilmek örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından bir doladım. Bir kestim. Arada 4 ilmek örüyoruz. Her model arasında 4 ilmeğimiz var. Bu kestiğimiz ilmeği de sayarsak 5. Bunun haricinde 4 ilmek örelim. 1, 2, 3 ve 4. Bir doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyorum tekrar. Bir doladım. Bir kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir kestim. Şöyle bakıyorum. 4 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Artırma kısmına geçtim. Bir dola. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Kol ayrımında 3 ilmek örüyorum. Sonrasında bir doluyorum. Bir kesiyorum. Arada 4 ilmek. Bir dola. Bir kez. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Doladım. Artırma ilmeğini ördüm. Doladım. 1, 2 ilmek ördüm. Doladım. Bir kestim. Arada 4 ilmek. Sonrasında doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kalan bir ilmeğimi örüp düğme bandına geçtim. Arka yüzde yine her iki uçtaki 7'şer ilmeğimiz haroşa, orta kısımdaki ilmeklerimiz de ters örgü. Arka yüzü tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Modelimizi her iki uçtaki 7'şer ilmeğimiz haroşa, ön yüzde orta kısımdaki ilmekler düz, arka yüzde ters örerek devam edeceğiz. Yine her ön yüzde bu düz ilmeğimizin her iki tarafında dolayarak artırıyoruz. Bu şekilde robamızı ilerletiyoruz. Ajurdan sonra arka yüzden sayınca 5 sıramız tamamlanacak. Modelimiz 5 sırada bir kaydırarak ilerliyor. 4 sırayı tamamlayalım. Ön yüzde devam edelim. 4 sırayı tamamladım. Arka yüzden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Ön yüzde ikinci ajur sıramızı yapıyoruz. Kaydırarak ilk önce düğme bandımızı örelim. Şimdi ajur kısmını şu şekilde kaydırarak örüyoruz. Bir önceki sırada 2 ilmek örerek modelimize başlamıştık. Buradaki bu ajur ilmeğini kendimize baz alıyoruz. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3.
üçüncü ilmek her zaman bu ajur ilmeği olacak. 4, 5 ilmek ördüm. Doladım. 1 ilmek kestim. Ardından 4 ilmek örüyoruz. Yine arada 4 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. Yine 1 kestim. 1 ilmeğim kaldı. Bunu da örüyorum. Sonrasında artırma kısmına geçtim. 1 dola, 1 ör, 1 dola, kol ayrımına geçtim. Şimdi burada da şu şekilde yapıyoruz. Yine ortadaki ilmeğimiz bu olacak şekilde ayırdık. Yanına 3 ilmek ekledik. Burada 3 ilmeğim kaldı. Bunları örerek geliyorum. 1, 2, 3. Doladım. 1 kestim. Sonrasında 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Doladım. 1 kestim. 1, 2, 3, 4. Doladım. 1 kestim. 2 ilmeğim kaldı. Artırma kısmına geçtim. 1 doladım. 1 örüyorum. 1 doluyorum. Yine başlangıçlarda her zaman bu şekilde hata yapmadan ayarlayabiliriz. İlk önce yaptığımız ajuru kendimize baz alıyoruz. Bu ortadaki ilmeğimiz olacak. Bu şekilde düşünelim. Bunu baz aldık. Yanına 3 ilmek ekledik. Burada kaç ilmek var? 5. Doladıktan sonra 5 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında doladım. Bir kez 4 ilmek ör. Dola. Bir kez tekrar 4 ilmek. Doladım. Bir kestim. Arada 4 ilmek. Doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Bir kestim. 4 ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum. Arka ayrımı tamamlıyorum. Artırma kısmını yine aynı şekilde bir dola, bir ör, bir dola, kol ayrımına geçtim. Yine bu ilmeğimi baz aldım. Yanına 3 ilmek ekledim. Başlangıçta 3 ilmek örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. Doladım. Bir kez 4 ilmek. Doladım. Kestim. 4 ilmek. Doladım. Kestim. 2 ilmek. Artırma kısmındayım. Doladım. Ördüm. Tekrar doladım. Burada da yine aynı şekilde bu ilmeğimi baz aldım. 3 ekledim yanına. 2 ilmeğim var. Bunları örerek başlıyorum. Doladım. Kestim. 4 ilmek örüyorum. Doladım. Kestim. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum ve düğme bandına geçiyorum. İkinci ajur sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Arka yüzü örelim, ön yüze geçelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Modelimiz iyice ortaya çıktı. Bir 4 sıra ördükten sonra da 3. ajur sıramızı uyguluyoruz. 3. ajur sırasına ilk ajur sırasındaki aynı ilmek sayısı ile başlıyoruz. 2 ilmek ördükten sonra ajurumuzu uyguluyoruz. Aralarda 4 ilmek. Bu şekilde ön ayrımı tamamlıyoruz. Kol ayrımına geldiğimizde de yapmış olduğumuz gibi buradaki ajur ilmeğini kendimize baz alıp yanına 3 ilmek ekliyoruz. Burada kalan ilmeklerimizi ördükten sonra ajurumuzu uyguluyoruz.
Sonrasında 4 ilmek, tekrar ajur. Arka ayrımda da yine aynı şekilde buradaki ajur ilmeğini baz alıp 3 ilmek ekledikten sonra kalan ilmekleri örüp o şekilde arka ayrımı ve kol ayrımlarını ayarlıyoruz. Bu kısma geldiğimizde de yine aynı şekilde ayarlayıp burayı da tamamlıyoruz. Ardından her 5 sırada bir modelimizi kaydırarak uyguluyoruz. 4. ajur sırasına geldiğimizde de buradaki başlangıç ilmek sayısıyla aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz. 5 ilmek ördükten sonra ajurumuzu yaparak modeli yine aynı şekilde anlattığım gibi kuruyoruz. Devamında da 13 haroşa çizgisinde bir iliklerimizi açarak tamamlıyoruz. Roba kısmını 5 ajur sırasına tamamlayalım, devam edelim. Roba artırmasını tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. Başlangıçtan itibaren kaç defa artırmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Her ön yüzde 16 defa artırmışım. En son olarak 5. ajur sırasını yaptım. Sonrasında 3 sıra ördüm. Şöyle bakalım. 1, 2, 3. Ve bu kısımdan itibaren de kaç haroşa sıramız oluşmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ben ilik kısmını sol tarafta açarak başlamıştım. Yanlış başlamışım. İlik tarafını sağ aldım. Burada da sonradan bir ilik açacağım ve o şekilde devam edeceğim. Bu kısmı da düğmemi diktiğim için bu kısım kapanacak. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi ön ayrımı örüp kollara geçip kol kısmından devam ediyoruz. Ön ayrımı örerek geldim kol kısmına. Buradaki artırma ilmeğinden başlayarak koldaki ilmeklerimizi diğer artırma ilmeğine kadar örüyoruz. Toplamda 43 ilmek örmüş oldum bu şekilde. Son olarak artırma ilmeğini ördüm. Buradan arkaya dönüyorum. Arka yüzden diğer artırma ilmeğine kadar ördüm. Ön yüze çevirdim. Son ajur sırasından sonra da 5 sıram oluştu. 6. modelimi uyguluyorum. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Her zamanki gibi. Şöyle son ajurdan hizaladım. Yanına 3 ilmek ekledim. Ve bu kısımdan doladım. Bir kestim. 4 ilmek ördüm. Doladım. Bir kestim. 4 ilmek ördüm. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum ve arka yüze çevirdim. Şimdi bir işlem yapmadan 5 sırayı tamamlayalım. 5 sırayı tamamladım. Diğer ajur sıramıza geçiyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6 ilmek ördüm. Sonrasında alttaki ajurumu hizalıyorum. Doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyorum. Sonrasında modelimi tekrarlıyorum. Bu şekilde yine ayarlamamızı yaparak kol kısmındaki 43 ilmeği ilerletiyoruz. 5 sırada bir kaydırarak modelimizde tekrarlıyoruz. Bu kısmı ilerletelim. Modelimin bu kısmını ilerlettim. Robadan sonra toplamda 46 sıra ördüm. Şöyle bir bakalım kaç sırada ajur uygulamışız. 5 ajur sırası zaten roba kısmında uygulamıştık. Buranın haricinde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 defa ajur uyguladım.
Son olarak ajur sırasını uygulayıp arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Kol ucundaki lastik kısmını başlatıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekli lastik örgü kurulumu yaparken aynı anda ilmek de eksiltiyoruz. Bir düz ördüm, bir ters, ardından 2 ilmeği birlikte örerek bir düz ördüm. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Sıradaki düzüm ilmek keserek. Bir ilmek kestim, düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, düzümü ilmek keserek ördüm. 3 ilmekte bir ilmek kesiyoruz. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters, bir ilmek kesiyorum düz örerek. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ilmek kesiyorum düz örerek. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bir ters, ilmek kestim, düz, ters, son olarak düz ve ters. Arka yüze geçiyorum. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters ördüm. Düzü düz, tersi ters örerek her sıra bu işlemi uyguluyoruz. İkinci sıramız lastik örgüdeki 6 sıraya tamamlayalım. Sıra başlarında da ilmeklerimizi örmeden alalım. Lastik örgümü 6 sıraya tamamladım. Ön yüzdeyim. İlmekleri kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz ördüm. Bir öncekinin üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde ilmeği kapatıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. İlmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örerek ilmekleri kapatalım. İlmekleri kapattım. Kalan ilmeğim ile birleştirme kısmına geçiyorum. Şöyle ön yüzden katladım ikiye. Tığımı alıyorum. Tığım 3 numara. Tığ ile birleştirme yapacağım. Şöyle köşe kısımdan tığımı geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Bu kısımdan geçirip ilk önce bir sabitleme yaptım. Birleştirme kısmında da bu kenar kısımlardaki ilmeklerimiz karşılıklı şöyle tığımızı geçirip birleştirmeyi yapıyoruz. Başlayalım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Tığdaki ilmeğin mesafesini bu kısımda diğer ilmeğe, kenar ilmeğine geçtiğimiz kısmın mesafesi kadar uzatıyoruz. Sıkarsak burada bir büzgü oluşur. Güzel bir birleştirme olmaz. Tığdaki ilmeği her zaman mesafe boyunca uzatalım. Kol altına gelelim. Birleştirmeyi bu şekilde tamamladım. Şimdi kalan ilmeği de alıyorum. Kolu çevirdim. Bakın kolumuz bu şekilde görünüyor. Örgümüze devam edebiliriz. Arka ayrımı örelim. Diğer kola gelelim. Arka ayrımı tamamladım. Kol ayrımına geldim. Şimdi yine buradaki artırma ilmeğinden diğer artırma ilmeğine kadar koldaki ilmekleri örüyoruz. Buradan itibaren 43 ilmeği ördüm. Son olarak artırma ilmeğini buradan çeviriyorum.
Diğer artırma ilmeğine kadar örüyorum. Sonra tekrar ön yüze geçiyorum. Diğer kolda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını uygulayarak bu kolu da tamamlayalım. Toplamda 46 sıra ördükten sonra kol ucundaki lastik örgü kısmını uygulayalım. İlmeklerini kapatıp birleştirmesini yapalım. Diğer kolu da tamamladım. Ön yüzü örüp bitirdim. Arka yüze geçtim. Şimdi her iki kol altında birer ilmek fazlamız var. Bu da kolu birleştirdiğimiz ilmek. Bunu eksiltiyoruz ki buradaki modelimiz tam denk düşsün. Şöyle bakın, bu o ilmeğimiz. İlmek yönlerini şöyle ikisini birlikte çevirdim. Kol altında eksiltme yaptım. Diğer kol altına gelelim. Diğer kol altına geldim. Bu birleştirme yaptığımız ilmek. Hemen yanındaki ilmekle yönlerini çevirdim. Birlikte örerek bu ilmeği de eksiltmiş oldum. Sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. 5 sıra tamamlandı son model sırasından sonra. Şimdi modeli uygulayarak örgüme devam ediyorum. İlk önce düğme bandını örüyorum. Sonrasında 5 ilmek örüyorum. Ardından modelimi uygulamaya başlıyorum. Aralarda yine 4 ilmeğimiz. Sırayla modelimizi artık uygulayabiliriz. Buralarda bir eksiklik veya fazlalık yok. Tam denk düşüyor. 5 sırada bir kaydırarak modelimizi uygulayalım. 13 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açmayı unutmayalım. Örgümü ilerlettim. Beden kısmında iliklerimi açtım. 4. iliği birlikte açalım. Şöyle bir sayalım. Kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model sırası uygulamışım. Son olarak arka yüzden itibaren 3 sıra ördüm. Yani kol kısmından 2 sıra fazla örüp sonrasında şimdi lastik örgü kısmına geçiyoruz. Bu kısımda 13 değil de 14 haroşa sırası olacak. Şöyle kolda yaptığımız gibi direkt lastik kısma geçmek istemedim. Burada 2 sıra fazla ördüm. Bu şekilde geçelim dedim. Şimdi lastik örgü kısmına geçelim. Ön yüzeyim bu kısımdan itibaren tekli lastik örgü kurulumuna başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bir düz, bir ters şeklinde tüm ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Sıranın sonuna geldim. Düğme bandına. Şimdi buradan 3 ilmek örüyorum. En son ters ördüm. Doladığım ilmek düz olacak. Yani bu kısımda ters örerek kesme yapıyor olacağım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Sonrasında düz ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze döndüğümüzde yine ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi de düz örerek 6 sıraya tamamlayalım. İlmeklerini kapatalım. Hırkayı tamamladım. 6 sıra lastik örgüyü ördükten sonra kol ucunda yapmış olduğum gibi ilmekleri kapattım. Düğmeleri de ekledim. Hırkamız tamamlanmış oldu. İkinci yumağı bu kısımda geçmiştim. Bu şekilde bir tam ikinci yumaktan da çok az kullanılıyor. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum.
Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Bu modelin diğer parçalarını da video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.